Alya, lütfen telefonu aç. Affet beni ama yapamam. Böylesi ikimiz için de daha kötü olacak. Anne, ağlıyor musun? Affet beni ama artık savaşacak gücüm kalmadı. Ben sensiz nasıl yaşayacağım? Bize bunu neden yaptın? Alya ve Deniz'in Mardin'den ayrılmasının üzerinden birkaç hafta geçmişti. Dışarıdan oğlu için huzurlu bir hayat kurmaya çalışıyordu ve Deniz annesinin üzgün olduğunu görebiliyordu. Nasıl yardım edeceğini bilemeyen Deniz, gizlice Cihan'ı aradı. Annesinin her zaman üzgün olduğunu, neredeyse hiç gülümsemediğini ve kimsenin görmediğini düşündüğünde sık sık ağladığını söyledi. Cihan Deniz'den konumlarını göndermesini istedi ve konum bilgisini alır almaz hemen havaalanına doğru yola çıktı. Cihan apartman kapısına vardığında ve zili çaldığında, Alya hiçbir şeyden habersizdi. Kapıyı açtığında şaşkınlıkla dona kaldı. Cihan karşısında duruyordu. Bir an gözlerine inanamadı. Hiçbir açıklama beklemeden Cihan ona yaklaştı ve sıkıca sarıldı. Bu süre zarfında onu o kadar çok özlemişti ki artık duygularını kontrol edemiyordu. Alya onu itmedi, ancak bu kucaklaşmaya hemen karşılık veremedi. İçinde iki güçlü duygu çatışıyordu. Cihan'ı aynı derecede seviyordu ve onun yanında olmayı hayal ediyordu. Ama aynı zamanda tehlikelerle, kayıplarla ve sürekli korkuyla dolu bir hayata dönmekten de korkuyordu. Cihan onun tereddüdünü hissetti. Onu geri dönmeye zorlamadı veya ikna etmeye çalışmadı. Aksine onu kendi isteği dışında bir seçim yapmaya zorlamayacağını açıkça belirtti. Onun için önemli olan tek şey, duygularının değişmediğini ve her zaman onun kararını bekleyeceğini bilmesiydi. Bundan sonra Alya'ya Mardin'den ayrıldıktan sonra olan her şeyi anlattı. Hiçbir şeyi saklamadı, meydandaki trajik olayları ve bunların tüm ailenin hayatını nasıl değiştirdiğini ayrıntılı olarak açıkladı. Duydukları Alya için gerçek bir şoktu. En çok da en sevdiği insanı kaybeden Nare'yi ve herkesin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Cihan'ı düşündü. İşte o zaman Alya, uzak kalamayacağını anladı. Artık hayatından kaçmak istemiyordu. Tüm korkularına rağmen, Mardin onun evi ve orada yaşayan insanlar da ailesi olarak kalmıştı. Cihan ile birlikte geri dönme kararı almıştı. Malikaneye vardıklarında Alya karmaşık duygular içindeydi. Evin her köşesi ona yaşadığı acıyı hatırlatıyordu ama aynı zamanda garip bir rahatlama da hissediyordu. Uzun zamandır ilk kez gerçekten evine döndüğünü hissetmişti. En büyük sürpriz ise Sadakat'ın tepkisiydi. Azarlama veya soğukluk yerine, kadın bizzat Alya'ya yaklaştı ve onu sıkıca kucakladı. Gözlerinde artık hiçbir kınama yoktu. Yaşanan her şeyden içtenlikle pişmanlık duyuyor ve ilk kez açıkça, davranışlarıyla Alya'ya çok acı çektirdiğini itiraf ediyordu. Bu sözler Alya için beklenmedik ama çok önemliydi. Sadakat'ın bile değişebileceğini anlamıştı. Bundan sonra Alya hemen Nare'yi aramaya başladı. Onu gördüğünde tek kelime etmeden arkadaşına sarıldı. Duygularını açıklamasına gerek yoktu. Alya, Nare'nin artık acısıyla yalnız kalmayacağını bilmesini istiyordu. Nare kucaklaşmaya sessizce karşılık verdi ve bu, birbirlerini anlamaları için yeterliydi. Daha sonra ev sessizliğe büründüğünde ve Alya ile Cihan yalnız kaldıklarında, aralarında hayatlarının en açık konuşmalarından biri gerçekleşti. Artık suçluyu aramaya çalışmıyorlardı. Cihan herkesi kurtarma arzusunun çoğu zaman en çok acı çekenin Alya olmasına yol açtığını kendine dürüstçe itiraf etti. En iyi niyetle bile olsa, her zaman başkalarının sorunlarını kendi ailesinin sorunlarının önüne koyuyordu. Alya da artık yaptıklarını haklı çıkarmıyordu. Zorluklardan kaçma alışkanlığının sadece acıyı derinleştirdiğini ve aralarındaki uçurumu daha da büyüttüğünü fark etti. Korkularını paylaşmak yerine sessiz kaldı ve sonra kendi kararlarını kendisi verdi. Cihan'ı ona destek olma fırsatından mahrum bıraktı. O akşam ikisi de acılarının asıl nedeninin sadece düşmanlar veya trajik olaylar olmadığını fark ettiler. En büyük tehlike, en önemli anlarda birbirleriyle konuşmayı bırakmalarıydı. Gerçek bir ailenin sadece sevgiyle kurtarılamayacağını,
güvene, açıklığa ve en karanlık zamanlarda bile birlikte mücadele etme isteğine dayandığını fark ettiler. Bu samimi konuşmamın ardından, malikanedeki atmosfer yavaş yavaş değişmeye başladı. Cihan ve Alya birbirlerine tekrar güvenmeyi öğrenmek için zamana ihtiyaç duyduklarını anladılar. Acele etmemeye, sadece orada olmaya, sıradan günlük anlarda birbirlerini desteklemeye karar verdiler. Deniz ise bu değişiklikleri hemen fark etti. Annesinin yüzündeki gülümsemeyi tekrar gördü ve artık her sabah gözlerinde hüzünle uyanmadığını hissetti. Çocuk Cihan ile çok zaman geçirdi ve bu onları daha da yakınlaştırdı. Alya da yavaş yavaş her şeyle tek başına başa çıkmak zorunda kalmadığı gerçeğine alışmaya başladı. Sadakat da değişiyor. Artık eskisi gibi gençlerin hayatlarına karışmıyor. Aksine Alya'yı desteklemeye çalışıyor ve davranışlarıyla geçmişten gerçekten pişman olduğunu gösteriyor. Zamanla aralarında karşılıklı saygı oluşuyor. Henüz tamamen yakın değiller ama artık birbirlerini düşman olarak görmüyorlar. Nare, yaşadığı trajediden yavaş yavaş kurtuluyor. Alya'nın varlığı onun için büyük bir destek oluyor. Sık sık birlikte vakit geçiriyorlar, geçmişi hatırlıyorlar, kayıplar hakkında konuşuyorlar ve yavaş yavaş geleceğe bakma gücünü buluyorlar. Alya, Nare'nin tüm acılara rağmen hayatın devam ettiğini ve sevdikleri için yaşama gücünü bulmak gerektiğini anlamasına yardımcı oluyor. Bir süre sonra Cihan, Alya'nın dönüşünden sonra kendine verdiği sözü yerine getirmeye karar veriyor. Artık geleceklerini ertelemek istemiyor. Ancak bu sefer büyük sürprizler hazırlamıyor ve düğün konusunda acele etmiyor. İlk olarak Alya'nın bu evin onun için tekrar bir huzur yeri haline geldiğini, korku kaynağı olmadığını hissetmesini istiyor. Bir akşam Mardin'in gece manzarasının açıldığı malikanenin çatısına birlikte çıkarlar. Orada kat ettikleri yolun ne kadar uzun olduğunu fark ederler. İlk karşılaşmalarını, denemelerini, hatalarını hatırlarlar ve tüm bu olayların onları değiştirdiğini anlarlar. Artık eskiden korkularını gizleyen veya tüm sorunları kendi başlarına çözmeye çalışan aynı insanlar değillerdir. İşte o zaman her şeye yeniden başlamaya karar verirler. Geçmişi unutmamak, aksine hayatlarının bir parçası olarak kabul etmek. Geleceği dürüstlük ve güven üzerine kurmaya karar verirler, artık önemli kararların sadece birlikte verileceğini bilirler. Önlerinde hala zorluklar vardır. Meydandaki olayların soruşturması henüz tamamlanmamıştır ve ailenin düşmanları tamamen ortadan kaybolmamıştır. Ancak bu sefer Alya artık kaçmayı düşünmemektedir. Kendisi ve Denise için en güvenli yerin sevdikleri insanların yanında olduğunu anlamaktadır.